Herkese merhaba. Bugün her gün başımızı kaldırıp baktığımızda gördüğümüz o devasa uçakların nasıl havada kaldığına, daha doğrusu arka kısımlarındaki o gizli aerodinamik fiziğe dalıyoruz. Bu incelememizde uçak kuyruklarının arkasındaki o inanılmaz mühendislik harikalarını ve aerodinamik sırları adım adım çözeceğiz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü havacılık tasarımının tam kalbine doğru yola çıkıyoruz. Hiç düşündünüz mü? O devasa metal yığınları gökyüzünde nasıl kendi etrafında fırıldak gibi dönmeden, ok gibi dümdüz uçabiliyor? Ve madem aerodinamik kuralları evrensel, neden bütün uçakların arka kısımları tamamen aynı şekilde üretilmiyor? Neden tek bir kusursuz tasarım yok? İşte bunun cevabı mühendislik dünyasının en acımasız altın kuralında gizli. Her tasarım aslında devasa bir tavizdir. Yani şöyle bir gökyüzüne baksak, inanılmaz bir çeşitlilik var. Ticari uçuşlarda görmeye alıştığımız standart dikey yüzeylerden tutun da askeri jetlerdeki V şekillerine, devasa kargo uçaklarındaki çift kuyruklara kadar koca bir tasarım yelpazesi görüyoruz. Hatta radar dalgalarından kaçmak için kuyruğu tamamen söküp atan son teknoloji hayalet bombardıman uçakları bile var. İyi de neden bu kadar farklılar? Peki bu işin sırrı ne? Gelin bugünkü uçuş planımıza hızlıca bir bakalım. Önce uçuşun o görünmez kuvvetleriyle temelleri atacağız. Sonra klasik kuyruk konfigürasyonlarına, o efsanevi V kuyruk meselesine ve motor kaybı gibi ölüm kalım senaryolarında asimetrik itkiye bakacağız. En sonunda da işleri tamamen değiştirip kuyruksuz bir geleceğe uzanacağız. Bu aerodinamik hayvanat bahçesinde harika bir tur bizi bekliyor. Hemen birinci bölümle, yani uçuşun görünmez kuvvetleriyle başlayalım. Şu dikey stabilizatör dediğimiz uçağın arkasında dik duran parça aslında tam olarak ne işe yarıyor? Uçuş dinamiklerinde 3 ana eksen vardır biliyorsunuz. Ancak bu dikey kuyruğun bir numaralı görevi uçağın burnunun sağa sola savrulmasını, yani o sapma ekseni etrafındaki hareketleri anında sönümlemektir. İşin temeli rüzgar gülü kararlılığı dediğimiz muazzam bir kavrama dayanıyor. Bunu şöyle düşünün, kuyruk uçağın ağırlık merkezine çok uzak olduğu için kocaman bir kaldıraç kolu gibi çalışıyor. Uçağa yandan şiddetli bir rüzgar çarptığında bu yüzey tıpkı binaların çatısındaki rüzgar gülleri gibi yanal bir kuvvet üretiyor ve burnu anında tekrar rüzgara hizalıyor. O parça orada olmasaydı inanın uçağınız havada atılmış bir frisbee gibi dönmeye başlardı. Hiç istemeyeceğimiz bir şey değil mi? Gelelim ikinci bölüme. Klasik kuyruk konfigürasyonları. Temel standartlara ve şu meşhur yüksek riskli T kuyruk meselesine bir bakalım. Rüzgar gülü etkisini anladığımıza göre, gökyüzündeki en yaygın mühendislik çözümlerinin kendi içlerinde ne gibi kusurlar barındırdığını çok daha iyi görebiliriz. Şimdi dünyadaki uçakların neredeyse %70'inde gördüğümüz o geleneksel kuyruk yapısal olarak gerçekten harikadır. Yükleri gövdeye çok güzel aktarır. Ama bir de T kuyruk modeli var. T kuyrukta mühendisler ne yapıyor biliyor musunuz? O yatay parçayı motor egzozundan kurtarmak ve tertemiz bir hava akımı yakalamak için alıp en tepeye taşıyorlar. Bu sayede dikey kuyruğun ucunda bir duvar etkisi yaratıp verimliliği inanılmaz arttırıyorlar. Kulağa harika geliyor ama o koca yatay parçayı yukarıda tutmak gövdede devasa burulma kuvvetleri yaratıyor. Yani dikey kuyruğu çok ama çok ağırlaştırmanız şart. Üstelik tek sorun ağırlıkta değil. İşte işlerin ciddi anlamda korkutuculaştığı yer burası. Derin stall. Uçağın burnu olması gerekenden fazla kalktığında ana kanattan kopan o kirli, türbülanslı hava akımı tepedeki o güzelim yatay kuyruğu tamamen yutuyor. Düşünsenize, pilot uçağı kurtarmak için levyelim ne kadar iterse itsin, kuyrukta temiz hava kalmadığı için uçağın burnu bir türlü aşağı inmiyor. Tamamen kontrolsüz, ölümcül bir düşüş. İşte sırf bu yüzden T kuyruklu uçaklarda levyeyi otomatik olarak iten ekstra güvenlik sistemleri kesinlikle zorunludur. Yani müthiş bir aerodinamik avantaj sağlıyorsunuz ama karşılığında ölümcül bir risk alıyorsunuz. Gelelim 3. bölüme. O dilden dile dolaşan V kuyruk efsanesini çürütmeye hazır mısınız? Kuyruk yüzeylerini birleştirmek gerçekten de söylendiği gibi o aerodinamik sürüklemeyi ve ağırlığı sihirli bir şekilde azaltıyor mu? Hadi bir bakalım. Havacılık dünyasında herkesin doğru bildiği bir efsane vardır. Klasik 3 parça yerine V şeklinde sadece 2 parça kullanırsak hem daha hafif olur hem de sürtünme azalır.
Kulağa çok mantıklı geliyor, öyle değil mi? Ancak işin uzmanlarının da çok güzel özetlediği gibi fizik pek de öyle çalışmıyor. V kuyruk çapraz durduğu için ürettiği kuvvet de çaprazdır. Siz uçağın burnunu kaldırmak istediğinizde bu iki çapraz yüzey aşağı doğru bastırır ama kuvvetin yatay bileşenleri birbirini iter. Yani o ürettiğiniz devasa enerjinin çok büyük bir kısmı sadece birbirini iptal etmek için israf olur. Aslında fiziksel gerçekler bu yaygın efsaneyi paramparça ediyor. İki yüzeyin üç yüzeyin işini yapması size ne ağırlık kazandırır ne de sürtünmeyi azaltır. Hatta tam tersine flutter dediğimiz o tehlikeli yıkıcı titreşimlere yol açar. O zaman haklı olarak neden hala inatla kullanılıyor diye sorabilirsiniz. Cevap aslında aerodinamik bir hile falan değil. Planörlerde kuyruğun yere sürtünmesini engellemek veya askeri dronlarda köşeleri azaltıp radardan saklanmak için kullanılıyor. Tamamen stratejik bir tasarım kararı. 4. bölüme geçiyoruz. Asimetrik itkide hayatta kalmak. Dikey kuyruk için o nihai terleten ölüm kalım testi. İşlerin gerçekten ciddileştiği bir senaryoya bakacağız. Şimdi biraz gerilim dolu bir an düşünün. Çok motorlu bir uçaktasınız ve tam kalkış sırasında motorlardan biri aniden durdu. İşte tam bir kabus. Sol motor durursa sağdaki motor tüm gücüyle uçağı sola fırlatmaya çalışır. Havacılıkta P-A-S-T prensipleri dediğimiz acımasız 4 kuvvet devreye girer burada. Asimetrik itkinin merkezinin kayması, çalışan motor tarafında artan kaldırma kuvveti, o hayat kurtarıcı kuyruğu ıskalayan sarmal akış ve uçağı aniden kendi etrafında fırladak gibi döndürmeye çalışan tork reaksiyonu, bu 4 canavar birleşir ve uçağı ölümcül bir spirale sokmak için elinden geleni ardına koymaz. İşte tam o korkutucu anda, o felaketle pilot arasında duran tek fiziksel şey, uçağın o devasa dikey kuyruğu ve üzerindeki küçük hareketli dümendir. Mühendisler bir uçağın kuyruğunun ne kadar büyük olacağına karar verirken, günlük sakin uçuşları falan hiç hesaba katmazlar. Tek düşündükleri en kötü senaryodur. Uçak en kritik motorunu kaybettiğinde düz uçabilecek mi, uçamayacak mı? Yani o havada gördüğümüz kocaman kuyruklar gökyüzünde süzülmek için değil, işte o tek bir anda hayat kurtarmak için tasarlanmıştır. İnanılmaz değil mi? Ve son olarak 5. bölüm, kuyruksuz gelecek. Fiziksel kararlılığı kusursuz bir görünmezlikle takas ettiğimiz o uç nokta. Havacılık mühendisliğinin sınırlarını zorlayıp kuyruğu tamamen çöpe attığımız yere geçiyoruz. İyi de dikey bir yüzey yoksa uçak sağa sola savrulmayı nasıl engelliyor? Aslında mühendislerin bulduğu çözüm çok kurnazca. Kanat uçlarındaki levhaları asimetrik olarak açıyorsunuz ve rüzgara karşı bir tarafta bilerek kasten fren yapıyorsunuz. Yani diferansiyel bir sürükleme yaratarak orada olmayan bir kuyruğun görevini tam o an yapay olarak taklit ediyorsunuz. Neredeyse kusursuz bir sapma kontrolü. Tabii kuyruğu tamamen söküp attığınızda radarda adeta uçan bir kuşa dönüşüyorsunuz ve o hava sürtünmesi adeta sıfırlanıyor. Muazzam bir hayalet uçak vizyonu. Ama bedeli tahmin ettiğinizden çok daha ağır. Uçak fiziksel olarak o kadar kararsız hale geliyor ki doğal yapısıyla havada kalması kesinlikle imkansız. Uçuş bilgisayarları saniyede yüzlerce hatta binlerce kez o kanatçıklara ve motor gücüne mikro müdahaleler yapmak zorunda. Yoksa uçak saniyeler içinde takla atarak düşer. Düşünsenize, fizik kurallarını yenemediğimiz için onları gelişmiş süper bilgisayarlarla resmen kandırıyoruz. Tüm bu çılgın tasarımları yan yana koyduğumuzda bugünkü incelememizi harika bir şekilde özetleyen bir tablo çıkıyor karşımıza. Geleneksel kuyruklardan hayalet uçaklara kadar her bir adımda gördüğümüz gerçek şu: mühendislik aslında acımasız bir pazarlıktan ibaret. Yapısal sağlamlık isterseniz radar görünmezliğinden fedakarlık edeceksiniz. Kontrol kolaylığı isterseniz sürtünmeye katlanacaksınız. Bunların hepsine aynı anda kusursuz bir şekilde sahip olamazsınız, amacınız neyse o uğurda diğer özelliklerden kesinlikle vazgeçmek zorundasınız. Bütün bunlar gerçekten inanılmaz, öyle değil mi? Sırf radar dalgalarından kaçabilmek için o binlerce yıllık rüzgar gülü kararlılığını bir kenara itip kaderimizi tamamen saniyede milyonlarca işlem yapan bilgisayarlara teslim ettik. Peki sizce havacılığın geleceğinde mühendisler bu görünmez kuvvetleri manipüle etmek için bir sonraki adımda neyden vazgeçecekler? Sıradaki büyük taviz ne olacak? Umarım bu incelememiz bir sonraki uçuşunuzda o pencereden dışarı bakarken uçağın arkasındaki kuyruğa çok daha farklı, çok daha büyülenmiş bir gözle bakmanızı sağlar. Bir sonraki rehberimizde görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.